Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz web tapu üzerinden taşınmaz satış başvurusu nasıl yapılır? Öncelikli olarak web tapuya daha önceki derslerimizde anlattığım gibi e-devlet şifresini kullanarak veyahut da web tapu şifrenizi kullanmak suretiyle girişinizi yapıyorsunuz. Daha sonra başvuru işlemlerinden başvuru yapı tıklıyoruz. Burada eğer yapacağımız işlem satışsa satış seçeneğini seçiyoruz. İpotekse ipotek, satış ipotekse satış ipotek, yabancıya satış yapacaksak bu sekmeyi seçiyoruz. Eğer satış ipotek, yabancıya satış işlemlerinden farklı bir işlem. Bunlar neler olabilir dediğimizde miras intikali, hibe bağış, cebri satış, taksim paylaşma, trampa ya da kat karşılığı temlik veya da benzeri buradaki işlemlerden herhangi birini yapacaksak da diğer işlemlere tıklamak suretiyle buradan yapacağımız işlemi seçerek başvuruya devam edeceğiz. Biz satış işlemini yapacağımız için satış sekmesini seçiyoruz. İşlem açıklamasında hangi ada parseli satıyorsak yapacağımız işlemin detaylarını buraya yazıyoruz. Edirne ili merkez ilçesi 234 ada 10 parselin tamamını Metin Gönen Canı Teze satıyorum diye açıklamaya yazıyoruz. Eğer burada açıklamamızla ilgili parselin bir kısmını satacaksak veyahut da yapacağımız işlemle alakalı şirkete satıyorsak şirketin ismini, şirketin alım yetkilisini vesaire gibi bilgileri de buraya yazıyoruz. Çünkü web tapuda başvuru yapmış olduğumuz bu sekme tapu müdürlüğü tarafından görülüyor ve buradaki açıklamaya göre işlem hazırlanıyor. Bu açıklamayı da yazdıktan sonra ileri butonuna tıklayarak tapularım geldiğinde Edirne ilinin merkez ilçesindeki İskender mahallesindeki 234 ada 10 parseli seçiyorum ve buradan tekrar ileri diyorum. Eğer işlemi Edirne ilinde yapacaksam yine burayı hiç değiştirmeden devam ediyorum. Fakat Edirne ilinde değil de örnek veriyorum herhangi bir farklı müdürlükte İstanbul'da bir yerde yapmak istiyorsam buradan İstanbul örneğin Bakırköy Tapu Müdürlüğü'nde yapacağım diyorum ben burayı. Bu şekilde devam ediyorum. Fakat işlemi Edirne'de yapacaksam bu sekmeyi kapalı tutup Edirne ilinden başvuruma devam edebiliyorum. Başvuruyu başka bir tapu müdürlüğünden yapmanın bize şöyle bir külfeti oluyor arkadaşlar. Normalde tek döner sermaye ödeyecek iken o ildeki müdürlükten yetki istenerek başka bir müdürlükte işlem yapıldığından dolayı sadece işlemi 2 döner sermaye ödemek suretiyle yapmış oluyorum. Dolayısıyla ben Edirne'ye gitmek yerine bulunduğum ilden başvurumu yaparak da 2 döner sermaye ödemek suretiyle de işlemi bulunduğum yerde yapabiliyorum. Yine burayı da seçtikten sonra ileri sekmesinden eğer ben bunu vekaletle satıyorsam vekilim temsil edecek diyorum. Yok ben gideceksem ben gideceğim diyorum. Taraflarda engel var mıdır yok mudur onu soruyor. Engelin bulunmadığını soruyorum. Okuryazar olmayan varsa 2 şahit gerekiyor. Tapu işlemin yapılabilmesi açısından sözleşmede en az 2 şahit olması gerekiyor. Bunların sıhhi kan bağı olmaması gerekiyor. Farklı soy isimlerde kişiler olması gerekiyor. O yüzden burada okuryazarlık önemli bir durum adlediyor arkadaşlar. Bunu başvuru esnasında dikkatlice yapmamız gerekiyor. Yani tapuyu alan kişinin okuma yazma bilip bilmediğini de buraya işaretliyoruz. Bizim işlemimizde okur yazar olmayan kimse yok. O yüzden bütün taraflar okur yazarı işaretliyorum. Eğer yabancıya satış olsaydı bu işlem karşı taraftaki kişi Türkçe bilip bilmemesine göre de işlem hazırlandığı için bunun da en başından soruluyor. Ben diyorum bütün taraflar Türkçe biliyor diyorum. Belediyede ya da taşınmazın üzerindeki herhangi bir borç, haciz vesaire varsa bunun hakkında bilgi sahibiysem buraya evet bilgi sahibiyiz diye devam ediyorum. Bu bize şunu sağlıyor. Oradaki arkadaşlar bu satışı yaparken üzerindeki ipotek ve hacizle
satacak. Eğer bu ipotek ve hacizden haberdar değilsek burada bilgi sahibi değiliz diye işaretliyoruz ki bunu bize Tapu Müdürlüğü başvuru yaptıktan sonra arayarak bilgilendirebiliyor ya da oraya gittiğimizde bu tapunun üzerinde işte şöyle bir haciz var ya da şöyle bir ipotek var, şöyle bir şerh var diyerekten de bilgilendirmesini yapıyor. Biz istersek o haciz veyahut da ipotekle kabul ediyoruz, istersek de kabul etmiyoruz. Burada önemli olan şey şudur arkadaşlar. Satışa konu gayrimenkulün üzerinde kamu hacizi varsa bu gayrimenkul satılamıyor arkadaşlar. Ama şahıs hacizi varsa hacizi kabul etmek suretiyle satış gerçekleştirilebiliyor. Yine belediyeden herhangi bir borcu olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şu an tapu müdürlükleri belediyelerle bir protokol kapsamında direkt belediyenin emlak servisine bağlanmak suretiyle tapular bu gayrimenkulün herhangi bir emlak borcu olup olmadığını görüyorlar. Eğer gayrimenkulün emlak borcu var ise bu işlemi direkt iptal ediyorlar. Gayrimenkulün emlak borcu yok ise o zaman işleme devam ediyorlar. Ben bunu kontrol ettim, borcum yok diyorum ve bunları işaretleyip seçtikten sonra tekrar ileri sekmesiyle işlemin alıcı taraflarını bildirme bölümüne geçiyorum. Satacağım kişi şirket ise tüzel kişi sekmesini seçip bu şirketin yetkilisinin adını, soyadını, telefon ve irtibat bilgilerini gireceğim. Yok gerçek kişi ise ki benim burada satacağım kişi gerçek kişiyi seçiyorum. Burada bu kişinin adına vekil aracılığıyla alınacaksa buraya vekilin bilgilerini ve kimin adına alım yapılacağını bilgilerini girmem gerekiyor. Bizzat gelecek olduğu için ben burada alıcımı bizzat gelecek diyorum ve onun ismini, alıcının cep telefon numarasını, alıcının TC kimlik numarasını giriyorum. Taşınmazın emlak beyan değeri 25.000 TL olduğunu varsayıyorum. Ben satış bedelini de 40.000 TL'den göstermek istiyorum diyorum. Bu bilgileri de giriyorum. Eğer krediyle işlem yapılacaksa buraya krediyle ilgili bilgileri, birinci derece ipotek taraftarı, lehtarı onların hepsini giriyorum. Yine satış yapacağım yerde bir bina ise ya da bir dükkansa ya da bir daire ise yani üzerinde bir yapı varsa bununla ilgili deprem sigorta poliçe numarasını ve poliçenin kime ait olduğunu da girmem gerekiyor. Fakat burada onlar yoksa ben burada satacağım yer direkt tarla vasıflı bir yer olduğundan dolayı bunların hepsini es geçerek onayla butonuna basıyorum. Burada tikimizi aldıktan sonra yine ileri safhasına geçtiğimizde buradaki bilgilendirmeleri okuduğumu, bilgilendirildim diyerek işaretliyorum ve başvuruyu tamamla dediğim anda satış başvuru işlemimi sonlandırmış oluyorum. Buradaki görmüş olduğunuz başvuru numarasıyla ilgili tapu müdürlüğünden işlemimizin ne safhada olduğunu takip edebiliyoruz. Biz burada Edirne Tapu Müdürlüğü'nden işte 21.3 tarihinde 10.812 nolu başvuruyu yaptık. Satıcı taraf ve alıcı tarafların bilgilerini girdik. Buradan bu başvuruya bir belge eklememiz gerekirse başvuru takip butonunu açıyoruz. Başvuru takip butonunda bakın arkadaşlar burada benim başvurum görünüyor. Buradan belge ekle demek suretiyle burada ekleyeceğim belgenin ihtivasını adını yazarak bu belgeyi buraya eklemesini yapabiliyorum. Yine başvuru takip bölümünden işlemimizin ne aşamada olduğuyla alakalı bilgileri de buradan takip edebiliyorum. Evet arkadaşlar, web tapu üzerinden başvuru yapma işlemini de kısaca böyle izah etmiş olalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.